Ortak Türk alfabesi konusunda bir mutabakata varıldığı, bu konuda bir gelişmenin elde edildiği yönündeydi. Ortak kültür, ortak dil, bir de ortak Türk mekanı kelimesi sıkça geçiyor. Avrupa Birliği ile ilişkinin geliştirilebileceğini, bunun da Macaristan işbirliğiyle olacağını söyleyebiliriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün sizinle son Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin toplantısında konuşulan konuların üzerinden geçmek ve ele almak için bir araya geldik. Hocam Bişkek'teki yani Kırgızistan'daki zirvede neler yaşandı? Neler konuşuldu? Birçok anlaşma yapıldı. Birçok konuda mutabık kaldılar, tavsiyelerde bulundular. Zirveler gerçekten önemli. Devlet başkanları orada oluyorlar. Kimin geldiği işin açıkçası önem taşıyor. Bu zirve de son derece önemliydi. 11. zirve Bişkek'te yapıldı. Sürdürülebilir bir gelecek için birlik, Türk Yeşil Vizyon'un kabulüne dair bir karar aldılar. Yine Bişkek şehrinin teşkilatın dijital başkenti olması gündeme geldi. Macaristan Devlet Başkanı çok aktif biliyorsunuz, gözlemci üye ama en aktif üyeler gibi hareket ediyor. Kendisine Türk Dünyası Yüksek Nişanı verilmesine karar verildi. Bu takdim edildi. Yine Türk Dünyası şartının kabulü var. Bir bayrağın değişimi var. Bundan biraz bahsedebiliriz belki. Sivil savunma mekanizmasının kurulmasına dair bir anlaşma imzaladılar. Bunun dışında dijital ekonomi konusunda ortaklık konusunda mutabık kaldılar. Türk Yeşil Finans Konseyi'nin kurulması konusunda anlaştılar. Yine önemli bir gelişme. Merkez Bankaları Konseyi, yani biliyorsunuz Ulusal Banka ya da Merkez Bankası ülkemizde olduğu gibi bunlar arasında nasıl işbirliği yapılabileceğine dair bir anlaşmaya imza attılar. Yine uzay alanında faaliyetler konusunda işbirliğine gideceklerini söylediler. Bu konuda bizim ülkemizin de önemli tecrübeleri oldu ama diğer ülkelerin de, özellikle Kazakistan'ın bildiğiniz gibi tecrübeleri var. Bu anlamda bir işbirliği, fikir paylaşımı önemli. Yine Türk Büyük Dil Modeli konusunda da bir mutabakat zaptı imzalandı. Bunları önemli buluyoruz. Temel ilkelerine gelecek olursak yine kardeşlik bağı son derece önemli. Ortak kültür, ortak dil, bir de ortak Türk mekanı kelimesi sıkça geçiyor. Bu da önemli. Türk mirasının ortak olduğu, bu konuda nasıl işbirliği yapacakları üzerinde duruyorlar. Çok kültürlük ve dinlere saygı, uluslararası toplumla etkileşim de önemli. Yani Türk Devletleri Teşkilatı kapalı bir örgüt değil. En önemlisi. Üzerinde durduğumuz gibi şeffaf, cevap verebilir, açık. Bu anlamda da aslında bu liberal değerlere çok uyumlu. Bu yönden de önemsiyorum işin açıkçası. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı bu üye ülkeler arasında ve gözlemci üyelerle işbirliğini nasıl arttırabiliriz noktasında gidiyor. Bu yönden de önem taşıyor. Ortak Türk alanı kelimesi. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışırsak ticaret ve ekonomik ilişkiler. Bu konuda bir fikir birliğinden bahsediyor. Yatırım akışının nasıl artırılabileceği üzerinde duruyorlar ve özellikle ulaşım. Evet. Orta koridorun güçlendirilmesi biliyorsunuz önemli ve vatandaşların hareketliliği. İşin açıkçası bu vatandaşların hareketliliği kısmında nasıl gelişmeler olacak? Buradan hocam? Tabii vize serbestisi bu anlamda biliyorsunuz adımlar da atıldı. Eskisi gibi değil. Bu üye ülkeler arasındaki vatandaşların gidip gelmelerine kolaylıklar var. Sanırım bu anlamda kolaylaştırıcı yeni adımlar da atacaklar. Karşılıklı vergi indirimleri görebiliriz belki. Evet, ticareti hızlandırmak için. İşin açıkçası dediğim gibi ülkeler ve özellikle temsilciler, genel sekreter yardımcıları çok özverili bir çalışma yürütüyorlar. Bu anlamda da kendilerini kutluyorum gerçekten. Yani birebir her adımda o kişiler öncü rol oynuyorlar. Bir ortak Türk mirası meselesi var. Türk devletlerinin ortak Türk mirasının araştırılması ve bu konuda bir teşvik söz konusu olacak. Yine üzerinde çok durduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da durduğu, zirvede de çok bahsedilen ortak Türk alfabesi var. Burada tabii yanlış anlaşılmaması için Azerbaycan ve Türkiye'nin bu anlamda bir değişikliği olmayacak ama Latin alfabesine geçecek olan diğer üye ülkeler için bir öncü, bir rehber olacaktır. Evet. Ve bu Bizler anlamda zaten da Latin alfabesini kullanarak önemli olacağını düşünüyorum. Tabii her zirve şöyle önemli, belli bildiriler oluyor. Bir yol haritası ortaya çıkıyor. Ve biz de aslında örgütün nasıl devam edeceğini ve bir aslında üst akıl, işbirliğini sağlayacak önemli bir teşkilat olarak bundan sonra neler yapacaklarına bakmamız
gerekiyor. Ana temalarda o yüzden önemli. Bişkek'teki ana tema ise Türk dünyasının güçlendirilmesi. Bu nasıl yapılacak deyince ekonomik entegrasyon yine temada geçen. Sürdürülebilir kalkınma, dijital gelecek ve herkes için güvenlik temalarını işlediğini görüyoruz. Bunlar önemli. Bildirinin başında kimlerin katıldığı var. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldı. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev, yine Kazakistan'ın Devlet Başkanı Sayın Kasım-Jomart Tokayev, Sayın Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Devlet Başkanı. Yine onur konuğu olarak bizim için çok önemli. Kimdi hocam onur konuğu? Ersin Tatar'dı bu seneki onur konuğu ve biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz gerçekten. Orada temsil edilmesi, böyle önemli bir uluslararası toplantıda bulunması, Kıbrıs'ın hem sorunlarını hem de gelecek vaat eden işbirliği alanlarını sunması bence çok önemliydi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar onur konuğuydu. Önemli olarak yine Viktor Orban oradaydı gözlemci üye olarak. Yani üye ülkelerin orada tam bulunduğunu gördük. Bunun dışında gözlemci üyelerden Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oradaydı ama bir eksik vardı. Belki bu üzücü. Türkmenistan'ın devlet başkanı orada yoktu. Gözlerimiz aradı işin açıkçası. Dışişleri Bakanlarının toplandığı o bayrakların önündeki fotoğrafta da bulunmuyordu. Büyükelçilik düzeyinde temsil edildiğini gördük. Tabii üst düzey temsiller önemli. Türkmenistan tabii Türk dünyasının çok değerli bir üyesi olduğu için orada bulunması çok kıymetli. Ama sevindirici olan tabii ki Ersin Tatar'ın tam olarak orada olması ve onur konuğu olması çok önemliydi. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan dönem başkanlığında Türk Devri, Türk Time olarak bahsedilen Türk Devri'nden bahsedilmişti. Bağlantısallık ve iklim hareketi önemliydi. Sürdürülebilir gelecek. 6 Temmuz 2024'te bir gayri resmi zirvede yine Bakü, Şuşa'da yapılmıştı. Orada da yine iklim hareketinin önemli olduğunu görmüştük. Ulaşım, bağlantısallık ve iklim hareketi üzerinden gitmişti. Yani her zirvenin belli temaları oluyor. Bu temalar da gerçekten önemli. Bu zirvede önemli olan böyle anahtar kelimelerden biri sürdürülebilir kalkınma, diğeri de dijital gelecekti. Zirveden çıktığında bu maddelere baktığımızda zirvenin sonuç bildirisinde orada 10-12 maddenin bu dijitalleşme konusuna da ayrıldığını görüyoruz. Bunda önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Yani dijital gelecek, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik entegrasyon konuları üzerinde bir zirvenin yapıldığını söylemek mümkün. Biliyorsunuz bu Türk Devletleri Teşkilatı pek çok alanda işbirliği yapıyor. Yani bunun bir boyutu siyasal alanda işbirliği, ekonomik ve kültürel alanda. Siyaset, dış politika ve güvenlik alanındaki işbirliğine geldiğimiz zaman Bişkek bildirisinde Türk Yeşil Finans Konseyi bununla ilgili bir işbirliğinin olacağı, bununla ilgili bir yeniliğin olacağını görüyoruz. Yine aynı yerde bayrağın değişiminden bahsediliyor. Orban dediğim gibi Macaristan çok aktif bir üye. Kendisine Türk Dünyası Âli Nişanı verildi ve gerçekten Macaristan'da pek çok alanda kurumsallaşma, ofisler de görüyoruz. Yani çok farklı alanlarda. Neden Macaristan önemli? Neden üstünde özellikle duruyorum? Çünkü Avrupa Birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki işbirliğini aslında Macaristan üzerinden yürütecekler. Çünkü AB üyesi. Evet, AB ilişkileri ortak çalışma planı birlikte yapılacak olan bir şey. Bu da önemli. Çünkü bir uluslararası örgütün diğer uluslararası örgütlerle ilişkisini de önemli buluyoruz biz. Bu anlamda Avrupa Birliği ile ilişkinin geliştirilebileceğini, bunun da Macaristan işbirliğiyle olacağını söyleyebiliriz. Onun dışında da başka alanlarda da işbirlikleri var. Bunlardan bir tanesi Afrika Birliği ile işbirliğinde bulunacaklarını söylüyorlar. Yine Kazakistan ve Azerbaycan'ın içinde bulunduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı. Bunda başkanlık Azerbaycan'a geçecek. Bunu önemli buluyorlar. Ve dünya ile ilgili neler düşünüyorlar, mesajları neler? Burada çok önemli belli konularda mutabık kaldılar. Bunlardan bir tanesi bugün çok ciddi sorunların yaşandığı, bir soykırımdan bahsedilen, vahşetin devam ettiği Gazze. Gazze'ye engelsiz insani yardımın ulaştırılması konusunda mutabık kaldılar ve bu anlamda bir çağrıda bulundular. Yine İsrail-Filistin konusuna girilecek olursak iki devletli çözümü desteklediklerini belirttiler. Yine başkenti Doğu Kudüs olan
1967 öncesi sınırlara dayalı bağımsız egemen bir Filistin devletini de savundular. Bunun tanınmasını desteklediler. Tanınma konusu önemli. Yani bu konuda çağrıda bulundular işin açıkçası. Belki Filistin'in devlet olarak da tanınması evet, o ilgili devlet ülkeler olarak tarafından mümkün olabilir. tanınmasından bahsettiler. Aynen bahsettiğiniz gibi. Özellikle bunda da yani bildiride geçen 10 Mayıs 2024 tarihinde Filistin devletinin Birleşmiş Milletler üyeliğine ehil olduğuna dair karar burada geçiyor ve tanımaya çağırıyorlar. Aslında hem dünyayı tanımaya çağırıyorlar Filistin devletini. İkinci konu yine uluslararası ilişkileri anlamında Lübnan'daki çatışmaların durmasını istediler. Derhal ateşkes olmasını ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söylediler. Yine biliyorsunuz Birleşmiş Milletler gücü var orada, barış gücü. Buna da saldırılar yapılıyor. Bunu da kınadıklarını açıkladılar. Her türlü ırkçılık, ayrımcılık ve terör aslında karşı oldukları şeyler ve bu anlamda da özellikle Filistin-Lübnan konusunda duyarlılıklarını açıkladılar. Yine önem verdikleri konu Türk dünyasının çok yakınında olan Afganistan konusu. Bu konuya önem veriyorlar ve birkaç maddede Afganistan'dan bahsediyorlar. Üye devletlerin Afganistan konusunda ortak bir yaklaşım içerisinde olmasını istiyorlar ve Afgan halkını da dost olarak nitelendiriyorlar. Belli gelişmeler oldu. Hani kurumsallaşma açısından ya da üye ülkelerin nasıl daha iyi işbirliğinde bulunacakları konusunda. İki toplantı çok önemli. Bildiride de bu geçiyor. Bir tanesi İçişleri Bakanları toplantısı ilki yapıldı. Bu sene 2024'te Adalet Bakanlarının yine toplantısı oldu. Onun dışında da güvenlik meselesi çok önemli ya. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın güvenlik konusunda ne yapacağından bahsediliyor. Benzer tehditlerle aslında ülkeler benzer tehditlere maruz kalıyorlar. Bir tekfiri terör meselesi maalesef ülkemizde de ve Türkistan ülkelerinde de bu konu hakkında bazı problemler var. Maalesef bazı menfur saldırılar yaşanabiliyor. Buna yönelik ortak bir mücadele, hani İçişleri Bakanları ve Adalet Bakanları toplantılarının sebepleri bunlar olabilir. Çünkü tehditler neredeyse birbirine yakın veya benzer yerlerden geldiği için belki bu şekilde olabilir mi? Evet, yani şöyle iç yönetimler, ülkelerin yönetimlerine bir işin açıkçası işbirliğine gitme, birbirlerinden haber alma konusu var ve bunu ben önemsiyorum. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı sürekli üzerinde durduğu, hiçbir ülkeyi tehdit olarak algılamadıkları, kendi ortaklıklarımız var. Biz işbirliğimizi güçlendirmeyi istiyoruz. Bu da zaten bildiride de bahsedilen ekonomik entegrasyon meselesi önemli. Bunun dışında ancak Güvenlik Konseyi sekreterleri de artık toplantılar yapacaklar, yıllık toplantılar. Bu da önemli. Kurumsallaşma anlamında da değişimler olduğunu gördüm hocam. Evet. Bir takım atamalar yapıldı teşkilat bünyesinde. Genel bu dediğiniz gibi bu kadar çok konuda yapılan işbirliği aslında bir yükü de beraberinde getiriyor. Genel sekreter yardımcılarının, bunun dışında çalışanların ciddi bir iş yükü de oluyor. Bunun için işin açıkçası belli mekanizmaların daha iyi bir şekilde ortaya konabileceğini, bu yönde adımlar atıldığını da görüyoruz. Bunun dışında üzerine durmam gereken diğer bir konuda dış politika yapım süreci önemli. Resmi dış politika araştırma merkezleri konusunda da bir işbirliğine gidileceğini, bunun teşvik edildiğini görebiliyoruz. Bahsettiğiniz konuda Türk Devletleri Teşkilatı'nın personel ve bütçesinin artırılması ve bence bu çok önemli bir şey. Hem personelin hem de bütçenin arttırılması daha verimli çalışmasını, daha aktif olmasını sağlayacaktır. Bu yöndeki karar bence çok önemli. Bu zirvede alınan önemli kararlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi yine bildiride bahsedilen Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin Merkez Bankaları Konseyi'nin kurulmasıydı. Bunu önemli buluyorum. Özellikle dijitalleşme konusu çok gündemdeydi. Dediğim gibi çok fazla bu konu üzerinde madde var bildirinin içerisinde. Yine bağlantısallığın arttırılması, ulusal dijital ulaştırma ve lojistik platformlarının genişletilmesi konusu gündemdeydi. Biliyorsunuz orta koridor özellikle ulaştırma konusunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın uzun zamandır teşvik ettiği, arkasında durduğu bir konu. Bununla ilgili belli işin açıkçası konular gündeme gelmiş. Bunlardan bir tanesi orta koridor boyunca tarifeli blok trenler meselesi geliyor. Bu anlamda da e-permit denilen mesela bir kavramdan bahsediliyor. Bununla ilgili bir mutabakat zaptının imzalandığını görüyoruz. Özellikle orta koridor çok fazla geçiyor. Orta koridorun rekabet gücünü ve cazibesini artırmayı amaçladığını görüyoruz. Bildirinin 46. maddesinden 56. maddesine kadar ise özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında neler yapılabileceği, bu konuda işbirliğinin nasıl artırılabileceği konusunda pek çok madde var. Bunun dışında tabii ki
Türk dünyasında aile kavramı çok önemli. Bir dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bunun güçlendirilmesini istiyoruz ama ailenin de korunması konusu önemli. Yapay zeka ve bilgi iletişim teknolojileri konusunda adımlar atacakları, bu konuyu desteklediklerini görüyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz Kazakistan Cumhuriyeti Türkistan bölgesinde Turan adında bir özel ekonomik alan yapılması konusunda girişimlerde bulunmuştu. Bu da fırsatları arttıracaktır bence. Macaristan'dan yeniden bahsedersek biliyorsunuz bölge ülkeleri kuraklık tehdidiyle boğuşmak zorunda kalıyorlar. Macaristan merkezli Kuraklık Önleme Enstitüsü kuruluyor. Bu da önemli. Bu da takdir edilen bir konu. Yine Özbekistan tarafının Türk Çevre Konseyi oluşturma girişimini desteklediklerini söylüyorlar ve bu Bakü'de yapılacak olan önemli toplantıda COP29'da Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri çevre ve ekolojiden sorumlu bakanlarının da ilk toplantısı yapılacak. Bu da son derece önemli bence. Dijital tarımsal veri platformu ve bu Made in OTS yani Türk Devletleri Teşkilatı markası olabilir mi? Bu konuda da fikir teatisinde bulunuyorlar. Bunun da önemli olduğunu söyleyebilirim. Destekledikleri birçok proje var. Bunun dışında Ulusal Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri arasında bir Türk Kızıl Ağı, bir network'ün kurulması gerektiği üzerinde anlaştılar. Alternatif mi yoksa Kızılaylar ve Kızılaçlarla bağlantılı olacak şekilde mi? Yani söylediğine göre şu anda Ulusal Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri arasında bir ağ olarak kurulması planlanıyor. Bir ara nokta gibi. Evet, yani bu anlamda da insan, malzeme ve mali kaynaklar konusunda destekleme taahhütünde bulunuyorlar. Bunun dışında biliyorsunuz özellikle turizm çok önemli. Özellikle Türk dünyasının bulunduğu alanda son derece önemli turizm açısından. Bu anlamda uzun zamandır çalışmalar yapıyorlar ama mesafelerin uzun olduğunu bildiğimiz için şimdi biraz daha hızlandığını görüyoruz. Bir Türk Silk Road web sitesinin kurulması gündemde. Ortak müze kartı olabilir mi? Bunun üzerinde çalışıyorlar. Ortak turizm yatırım merkezleri konusunda, projeleri konusunda çalışıyorlar. Mesela Türk kayak merkezlerinin işbirliğinden böyle bir birlik kurulduğunu son dönemde öğrenmiş durumdayız. Hem ülkemizde kayakçılık hem de özellikle Kazakistan'da büyük bir potansiyel var. Hani bizdeki potansiyel zaten açık bir şekilde hani dünyadan da artık turist çekiyoruz Türk dağcılık endüstrisi için ve kayak endüstrisi için ama aynı şey belki gelecekte Kazakistan için de yaşanabilir. Bu anlamda işbirlikleri de son derece önemli. Bu işbirliğini gerçekleştirdiler. Bunu da kutluyoruz burada. Peki nasıl olacak? Halktan halka işbirliğinde burada özellikle... Önemli olan o aslında. Bireylerin ne kadar rahat ve etkili bir şekilde temas edebileceği. Diasporaların öneminden bahsediyorlar bu konuda. Ve özellikle yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığıyla ortak geliştirecekleri bir takım konular olacağını, bu anlamda birbirlerini destekleyeceklerini görüyoruz. Ortak burs programları konusunda. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'yla yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığının bu konuda birbirlerini destekleyeceklerini görüyoruz. Kurumsal işbirliğine gelince zaten biliyorsunuz bir şemsiye örgüt gibi düşünülür Türk Devletleri Teşkilatı ve Türksoy, Türkpa gibi ve bunun dışında Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Yatırım Fonu'yla zaten işbirliğini sürdürüyor. Birbirleriyle yakın ilişki içerisindeler. Bu zirvede yine sıkça bahsedilen konulardan biri ortak Türk alfabesi konusunda bir mutabakata varıldığı, bu konuda bir gelişmenin elde edildiği yönündeydi. Türk Yatırım Fonu son derece önemli çünkü projelerin desteklenmesi önemli. Bundan sonra nasıl yol alacağınız önemli. Bunun üzerinde bundan memnuniyet duyduklarını yine bildiride belirtiyorlar. Macaristan da bu fona gireceğini ve işbirliğini güçlendireceğini belirtiyor. Bunun dışında sıfır atık kavramından bahsettiler. Yine bu işbirliği özellikle iklim konusunda, dağlık bölgelerin iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesi konusundan bahsettiler. Yine Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği var. Yani çok taraflı olarak pek çok uluslararası örgütle işbirliğinde bulunacağını görüyoruz. Bu anlamda da önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın belki nelerden bahsettiğinden biraz bu konuya değinmeyi arzu ederim. Öncelikle Kırgızistan Devlet Başkanı'yla Sayın Sadır Japarov'la yapmış olduğu görüşmeler son derece önemli. İki devlet de kendi duyarlılıklarından biraz bahsettiler orada. 15 Temmuz sonrası belli duyarlılıkların oluştuğunu, bu konuda da destek beklendiği Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bahsedildi. Kırgızistan tarafı da ticaret konusunda belli konuların geride kaldığını, bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği konulardan biri biraz önce bildiride de bahsettiğim Lübnan ve Gazze meselesiydi. Bu konudaki duyarlılıklarını tekrar söylediler. Lübnan'da 3000'e yakın kişinin öldüğünden bahsettiler. Gazze meselesini yine
Filistin'de bir bağımsız devlet ve tanınma konusuna vurguda bulundular. Kıbrıs konusunun da son derece önemli olduğunu vurguladılar. Yine Ersin Tatar'ın burada bulunması, bu platformda fikirlerini söyleyebilmesi son derece önemli. Kıbrıs tüm Türk dünyasının sorumluluğudur dendi. Onur konu ve gözlemci üye olarak Kıbrıs'ın orada yer alması önemli. Yine Afgan halkının yanında olacaklarını, Afganistan'ın güvenliğinin önemli olduğundan bahsettiler. Dijital ekonomik ortaklık, Türk Yatırım Fonu'nun girişimlerin, bu girişimlerin önemli olduğunu söylediler. Ortak alfabe ve orta koridor meselesi üzerinde durdular. Son olarak belki şunu söyleyebiliriz. Onur konuğu olarak Ersin Tatar'ın orada bulunması son derece önemliydi. Haksız izolasyonların kaldırılmasından bahsetti Sayın Ersin Tatar, Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bir de önemli konudan bahsetti. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada bulunması aslında çok değerli. Çünkü Doğu Akdeniz'de stratejik bir nokta ve bu anlamda da aslında Türk dünyasını güçlendiren, önemli özellikleri olan bir devletten bahsediyoruz. Hocam sizinle Türk Devletleri Teşkilatı'nın son zirvesindeki toplantının çıktıları üzerine geniş ve verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii burada bayrak önemli. Yeni bir bayrak var. Onun dışında hatıra para var. Evet. Yine onlar da çok güzel oldu bence. Size de versinler onlardan. Olabilir. Neden olmasın? Çok teşekkür ediyorum. Ortak Türk alfabesi konusunda bir mutabakata varıldı. Bu konuda bir gelişmenin elde edildiği yönündeydi. Ortak kültür, ortak dil, bir de ortak Türk mekanı kelimesi sıkça geçiyor. Avrupa Birliği ile ilişkinin geliştirilebileceğini, bunun da Macaristan işbirliğiyle olacağını söyleyebiliriz.